Keşke benim de saçım olsaydı. Nasıl fön videosu çekerdim acaba? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Güçlü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşınıza bir fön videosu çekmek için geçiyorum. Ben saçıma düzenli olarak fön çekerim. Saçlarım çünkü sırma gibi gayet yerinde güzel saçlarım var. Fön çekerken size birkaç da ipucu vereyim. Hem uygulamaya devam edeyim hem de ipuçlarını vereyim. Benim saçım biraz ince telli olduğu için saçıma fön çekmeden önce köpük uygulaması yapıyorum. Eğer sizin de saçınız ince telliyse mutlaka köpük uygulaması yapın. Tabi kullandığınız köpük yumuşak bir köpük olması gerekiyor. Eğer sert tutuşlu bir köpük kullanırsanız fön çekmeniz oldukça zorlaşır arkadaşlar. Köpük uygulamasını yaptıktan sonra saçımı fön çekmek istediğim yöne doğru güzelce tarıyorum, şekillendiriyorum ve kurutma aşamasına geçiyorum. Saçın kuruması da tabii ki önemli. Bazı saçlarda ıslak fön çekilebilir. Bunun için de ayrıca bir video çekeceğim tabii ki. Ama benim tarz bir saçınız varsa saçınızı mutlaka kurutun. Daha sonra da 40 ayak fırçamla kurutmaya devam edeceğim. Kırk ayak fırça aslında diğer kıl fırçalar gibi 40 ayak fırça işimi aslında oldukça kolaylaştırıyor. Hatta fönün tamamını da 40 ayak fırçamla çekebilirim. Ama bugün bir fön videosu, saçına nasıl fön çekerim videosu çektiğim için size normal diğer fırçalarla da fön çekmeyi göstereceğim arkadaşlar. Ama benim işimi bu 40 ayak fırça aslında görüyorsunuz gayet iyi şekillendiriyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 ayak fırçayla aslında o istediğim volümü de gayet iyi bir şekilde aldım. Ama artık 40 ayak fırçayı bir kenara bırakıp normal fırçayla geçebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi saçımı öne doğru tarıyorum. Çünkü fön çekmeye en arkadan başlayacağım. O yüzden öne doğru taradım saçımı. Ve şimdi en üst kısımdan fırçamla fön çekmeye başlıyorum. Bu çok önemli. Yani föne bu şekilde başlamak doğru fön yöntemi. Oraya bir tur sardım. Hemen bir alt bölümüne geçiyorum. Oraya da aynı şekilde fırçamı sarıyorum. Gördüğünüz gibi evet şekillenmeye başladı ve ön kısımları alıyorum. Ön kısımları da aynı şekilde sardım. Hafif tutuyorum. Tabii köpük olduğu için biraz fırçam rahat hareket etmiyor. Lan canımı yaktın. Evet. Gördüğünüz gibi dibe tuttum ve yukarıya doğru çektim. Gayet güzel volüm oldu. Şimdi önlerin diğer kısmını sarıyorum. Fırçayı bu şekil kullanabilirsiniz. İki elinizin yardımıyla. Tabii ki iki elinizle tutacaksınız. Hani tek elle fırça nasıl olacak böyle yardım? Yardım dedin iki el olur. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet, önümüzde de gayet tamam. İstediğim gibi oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi ben aslında bu kadar yoğun uğraşmıyorum. Ben sadece kurutma makinesiyle dahi saçıma şekil verebiliyorum. Saçım buna çok müsait. Şimdi uçlarına da biraz volüm verelim. En önden bir parça ayırdım. Evet. Tuttum. Çektim. Bir daha tutuyorum. Artık açabilirim. Önümüze de bir bombe vermiş olduk bu şekliyle gördüğünüz gibi. Vele hoy hoy ne güzel oluyor. Şimdi daha fazla volüm istiyorum. Bunun için saçı elimle geriye doğru attım ve saç diplerine elimin altına fön makinesini tutuyorum.
Bu saçımın ön kısmının volüm almasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi en ön kısım oldukça volümlendi. Şimdi diğer taraftan da aynı şekilde yapalım. Bakın burası önemli. Saçı geriye doğru attım. Elimin altına, saçın üstüne, saçın dip kısımlarına değil, makineyi bir süre tutuyoruz. Şimdi artık yanlardan şeklini verelim. Çünkü yanlar fönsüz kalmasın. Tuttum. Evet. Bu tamamen köpükten. Buradaki bu hareket de çok önemli arkadaşlar. Fırçayı hafif ileri doğru tarıyormuş gibi yapıp geri çekiyorsunuz. Döndürerek ve orada onun bir bombe almasını sağlıyorsunuz saçın. Bu da oranın bombeli olmasını sağlıyor. Sadece ön kısımlarımız kaldı. Onu da fönlüyorum şimdi. İstediğim noktaya geliyorum. Bakın oldukça kabarık bir saçımız oldu. Bu şekilde de saçı kırma diyoruz biz buna. Saçı kırıyoruz. Yani fön makinesi yardımıyla yanların iyice yapışmasını sağladım. Bakın burası gerçekten çok önemli. Elime çok az miktarda bir wax aldım. Ve saçımı waxlıyorum ama miktarı çok az. Gerçekten bir nohut tanesinden daha az bir wax aldım ve saçımı hafif waxlıyorum. Aslında şu an dahi saçım gördüğünüz gibi fönlenmiş durumda. Hani bu minicik wax dahi benim saçımı şekillendirmeye yetti çünkü güzel bir fön çektim. Şimdi bunu neden yaptım bunu anlatacağım size. Saçın iki yanını fön makinesiyle ezeceğim. Bakın taradığım yön fırça yardımı. Fırçayı ileri doğru itiyorum saça bastırarak ve fön makinesi tutuyorum ama sadece ayrım yerinin olduğu noktaya. Aynı şekilde şimdi diğer tarafı da ayrımını yapıyorum. Aslında saçım bu tarafa doğru taranmış ama burayı da yapıyorum çünkü buraya da volüm almasını istiyorum. Gördüğünüz gibi ayırdım ve aynı işlemi buraya da yapıyorum. Saçın sadece bu noktasını fönle eziyorum ki geriye doğru attığım zaman volümlü bir saçım olsun. Böyle hoy hoy. Senin baban da mı kuafördü be? Abi kuaföre gitsem böyle fön çekemezler iyi mi? Evet artık yavaş yavaş waxlama kısmına geçelim. Biraz da reklam olsun. Bogart tamamen bir fiyat performans ürünü. Kullandığım mat wax'ı memnunum. Fena değil. Kullanılabilir düzeyde. Dokusu da bu şekilde yumuşak gayet. Bununla da ilgili geniş bir değerlendirme videosu yakında kanalımda olacak. İzleyebilirsiniz. Wax'ımı sürüyorum. Oo böyle de güzelmiş. Ama siz böyle şekilleri beğenmediğiniz için illaki rampa yapıyoruz. Saçımıza bombe veriyoruz arkadaşlar. Aslında saçıma bir de öyle fön çekebilirim. Bir fön videosu da öyle gelecek. Daha salaş, daha doğal kullanımlı saçlar için. Evet wax'ımı sürdüm. Şimdi tekrar en son finale doğru şekillendirmeye geliyorum. Bunu da yine ben şekillendirici fırçamla yani 40 ayağımla yapıyorum. Gayet güzel olmuş. Ben yaptım diye söylemiyorum. Gerçekten güzel olmuş. Saçımı güzelce taradım. Yani o wax'ın şeyini aldım yani o yapış hani saçı birbirine tutma şeyini aldım. Daha düzenli olmasını istiyorum saçımın. Ben düzenli saçları da seviyorum aynı zamanda. Eğer fön çekeceksem tamamen düzenli olması gerekiyor. Tarama işlemini de bitirdikten sonra artık spreyle finaline geçelim. Spreyi biraz uzaktan sıkıyorum. Bu önemli. Yakından sıkarsanız spreyi saçınız ıslak bir görüntü alacaktır. Ama uzaktan sıktığınız sürece saçınız ıslak görünmeyecektir. Abi patron görmesin bu kadar sprey sıktığımı var ya beni işten kovar şerefsizim ya. Vay be. Abi saçıma fön çekiyorum ya. Vay ben bu işi yapıyorum ya. Daha ne yapayım abi ya. Hadi sprey sana da güle güle. Şimdi ufak dokunuşlar. Evet arkadaşlar sonunda fön videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir fön videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir fön çektim. Şimdi bir sonraki videomda
Lan! Lan! Oh. Abi kabus desem değildi ya. Güzel bir şeydi sanki ya. Of! Allah kahretmesin seni.